Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size kirazla hazırlayabileceğiniz, tam mevsimiyken kahvaltı sofralarınızı renklendirecek çok güzel bir tarif hazırladım. Buyurun başlayalım. Bir miktar kirazım var. Öncelikle açık renk olanları değil de koyu renk olanları, daha yumuşak olanları tercih edeceğim. Böyle onları ayıklıyorum. Sonra ne kadar geldiyse tartıp size söyleyeceğim. Ayıklarken böyle yaralanmış olan ya da çürümüş olanları muhakkak bir kenara ayıralım. Bu mevsimde yapıp da kışın sofranıza renk katacak bir tarif diye düşünüyorum. Evet, kirazlarımın koyu renk olanlarını ayıkladım. Artık bunları bolca suda yıkayacağım ve bir sonraki aşamaya geçeceğim. Artık kirazların çekirdeklerini ayıklayabiliriz. Bunun için pipet kullanacağım. Bir şişenin üzerine, bir maden suyu şişesinin üzerine yerleştiriyorum kirazları ve pipetle rahat bir şekilde çıkarıyorum. Çekirdekli yapmanızı tavsiye etmem. Çünkü birazdan bunları haşlayacağız. En iyisi çekirdekleri biraz uğraştırmış olsa da çekirdeksiz yapmak. Çekirdeklerinden anneannelerimizin yaptığı gibi normal böyle çengelli iğneyle de çıkarabilirsiniz. Hiç kullanılmamış bir tel tokayla da çıkarabilirsiniz. Çengelli iğneyle çıkardığınız zaman biraz daha yorucu oluyor ama tek taraflı en azından kirazınız açılmış oluyor. Ben yine de pipet daha kolay geldiği için pipeti tercih ettim. Pipet kullanırken biraz böyle sert bir pipet kullanırsanız ara sıra da pipetin ucunu böyle yıprandığı zaman keserseniz daha iyi, daha hızlı sonuç alabilirsiniz. Benim pipetlerim biraz yumuşaktı. O yüzden çok fazla kesmek zorunda kaldım uçlarını. Ama nihayetinde tüm kirazlarımı tam 1 kilo olan kirazımı güzelce çekirdeklerinden ayıkladım. Şimdi biraz güzel bir koku versin istediğim için bir paket vanilin ekliyorum. Tamamen size kalmış. Eklemek zorunda değilsiniz ama eklendiğinde hoş bir kokusu oluyor. Bu tarifi çilekli olarak tam birebir aynı olmasa da Refika'nın mutfağında görmüştüm. Ben kirazla yapmaya başladım ve çok güzel sonuçlar aldım. Evet, üzerine 1,5 su bardağı yani şöyle 300 milim olacak şekilde su ekliyorum. 2 parmak kadar su koyabilirsiniz. Eğer su fazla olsun istiyorsanız tabii ki biraz daha fazla koyabilirsiniz. Kiraz saplarını, kiraz sapı çayı olarak değerlendirebilirsiniz. Ben o şekil kuruttuktan sonra kullanacağım. Yine aynı şekilde çekirdekleri de kuruttuktan sonra minik böyle yastıklar yapılıyor havluyla biliyorsunuz. Belki denk geldiniz. Bebekler için o şekilde değerlendireceğim. Evet, öncelikle tenceremi ocağa alıyorum ve yüksek ateşte ilk başta fazla değil en fazla 4 ya da 5 dakika yüksek ateşte olacak. Çünkü tencerenin kapağı kapalı olduğu için hemen taşacaktır. Bu aşamada başından ayrılmazsanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Evet, köpüklenmeye başladığında hemen şöyle kapağını kaldıralım ve altını ocağın kısalım. En az 45 dakika olacak şekilde kaynatalım. Görüntüsü daha canlı olsun istediğimiz için bu köpükleri de alabildiğimiz kadar alalım. Ancak şekerle yapılmış bir reçel gibi çok fazla köpük olmayacaktır. Ve tabii ki tencereyi bütün meyvelerimiz bozulmasını istediğimiz için kaşıkla değil de bütün reçellerde olduğu gibi tencereyi sallayarak karıştıralım. Ve artık 45-50 dakika oldu. Şöyle bir kıvamına bakalım. Çok böyle yoğun bir kıvamı olmayacak ama bir tabağa döktüğünüzde böyle çizikler yaptığınızda çizikler hemen kaybolmuyorsa kıvamı yeterlidir. Çok sıcakken hemen kavanoza alıyoruz hiç bekletmeden. Hemen kavanozun kapağını kapatacağız ve ters çevirip vakumlayacağız. Bu işlemi sıcakken yapmazsanız sonrasında ters çevirip 15 dakika kaynar suda kavanozunuzu kaynatabilirsiniz. Evet,
2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Diğerini de size göstermek için küçük bir kaseye alıyorum. Bekledikçe kıvamı bir miktar daha koyulaşacak. Onu da hatırlatayım size. Ve kavanozunuzun kapağını muhakkak şöyle bir kontrol edin. Eğer bir bombe varsa, bir kabarıklık varsa kavanoz kapağınız demek ki vakumlanmamıştır. Bakın dümdüz herhangi bir kabarıklık yok. Demek ki vakumlanmış. Evet, artık karanlık bir yere tıpkı konservelerdeki gibi kaldırabiliriz. Harika görünüyor diye düşünüyorum. Eğer sizler de bu güzel tarifi denerseniz ya da tarifi beğendiyseniz lütfen yorum yazmayı ve küçücük bir emoji de olsa bırakmayı unutmayın. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.